Alt yazılı video, dil seçimi yapıp izleyebilirsiniz sizlerden gelen yoğun istek üzerine. Türkan Hanım, avokado yağı nasıl yapılır? Evimizde pratik olarak hazırlamak istiyoruz. Kırışıklıklardan muzdaribiz, lekelerimiz var, cilt sarkmalarımız var ve bunun içinde bir toparlayıcı maske dediniz. İki tarif bir arada geliyor arkadaşlar. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken videoları da lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bir tane olgun avokado. Avokadonun olgun olmasına özen gösterin. Bunu öncelikle bir tavanın içerisine bu şekilde içini çıkartıyorum. Komple bir tanesinin. Çekirdeğini kenarıya ayırıyorum. Çekirdeğinle de güzel bir botoks maskesi yapmıştır. Onun linkini de altı açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Mükemmel bir botoks maskesi yapılıyor avokado çekirdeğiyle. Avokado zaten yumuşak olduğu için tavanın içerisinde mükemmel bir biçimde püre haline geldi. Ve dakika olarak tutun, tam 1 dakika tavada bunu sürekli karıştırarak kavuruyorum ve tam bu kıvamda oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında ocağımın altını kapatıyorum ve soğuması üzere bir kenarda bunu bekletiyorum. Avokado cildin kaybettiği yağ oranını geri kazandırır. Cildi nemlendirir, pamuksu yumuşaklıkta bir cilde sahip olmanızı sağlar. Sivilce ve akneleri geçirir. İçeriğindeki omega 3 sayesinde ciltteki yaralar, yanıklar, kesikleri bunları iyileştiriyor. İltihaplanmayı da azalttığı için sivilcelerin iz bırakmasını da engelliyor. Tam bir antioksidan deposu olduğu için lekelere, kırışıklıklara çok iyi geliyor. Yaşlanma etkilerini de terse çeviriyor. Ciltten ölü hücreleri atarak cildinizi yenileyerek her zaman genç ve sağlıklı görünmenizi sağlıyor arkadaşlar. Müthiş bir meyve olan avokadoyu mutlaka ayda bir kere ya da yılda 2 kere olsun yapın arkadaşlar. Şimdi soğuyan avokadomun yarısını cam bir kabın içerisine koydum ve üzerine zeytinyağı döktüm. Karıştırıyorum, tamamıyla zeytinyağı bu karışımın içerisine geçsin diye. Üste boşluk kalırsa tamamıyla yine bu şekilde bunu karıştırarak zeytinyağını iyice bu pürenin içerisine yediriyorum. Sonrasında bunun ağzını kapatıyoruz ve burası çok önemli, kesinlikle güneş ışığı görmeyen karanlık ve serin bir yerde, yani buzdolabımızın bir köşesinde bunu bu şekilde 7 gün bekletebiliriz. Şayet ben kavurmadan yapacağım derseniz 21 gün bekleteceksiniz arkadaşlar. Ama ben hızlandırılmış olması için bu şekilde hızlı ısıtarak yapıyorum. Ve 7 gün 10 gün gibi süre zarfında avokado yağımız hazır olmuş oluyor. 7 günün sonunda bunu bir tülbent, sık bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Ve posasını kesinlikle atmıyoruz. Posasını da ben buz küpleri olarak bunu buzluk kalıplarımın içerisine döküyorum ve oradan alıp maskelerime birer küp şeklinde ekleme işlemi yapıyorum. Örneğin yoğurdun içerisine bile katabilirsiniz. Evet, avokado yağımız bu kadar basit bir şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Peki kalan diğer yarım avokadoyu nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki o da müthiş bir etkisi olacak. Onu da hemen maske kabımın içerisine aktarıyorum ve diğer taraftan yeşil çay demleyeceğiz. Yeşil çay cilde faydaları. Yeşil çay antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya büyük bir etkisi bulunuyor. Ayrıca yine anti-enflamatuar özelliği sayesinde sedef, kepek, döküntüler ve ciltte oluşan yumrular gibi cilt rahatsızlıklarının rahatsız edici etkilerini azaltmaya müthiş faydası oluyor. Şimdi diğer taraftan yeşil çayımı demlemek için şöyle bitki çayı kabımın içerisine aktarıyorum. Sıcak suyumu ekleyip bunu bir kenarda tam 10 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. Çayımız demini alırken avokado yağı cildimize ne gibi faydaları olacak, bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Cildimizdeki lekeleri arıtmada avokado yağının üzerine tanımıyorum ben. Gerçekten cildimiz için
müthiş faydaları bulunuyor. Cilt sorunlarını gideriyor. İçerisinde bulunan bolca miktardaki vitaminler sayesinde cildi yenilemeye yardımcı oluyor ve cildimizi dış etkenlere karşı da korurken direncini de arttırmış oluyor. Çayımız demini aldı. Şimdi avokado püresiyle birlikte bunları karıştırıyorum ve süzüp buz küpleri halinde buzdolabıma götürüp bunu donduruyorum. Bunun cildinize faydaları saymakla bitmez. Kırışıklıkları neredeyse doldurucu etkide oluyor. Sabah gözünüzü açtığınızda ilk iş bu buz küpleri eriyene kadar cildinize sürmek olsun arkadaşlar. İnanılmaz faydalarını göreceksiniz. Leke ve kırışıklıklar giderken cildinizdeki sarkmaları toparlayıp cildinizin neredeyse yukarıya doğru böyle gerdirici etkide olacak. Buz küplerini, burası çok önemli, cildinize uygulamadan önce avucunuzda şöyle teninizin ısısıyla 1-2 saniye kadar bekletin. O ilk soğuğu gitsin. Duru ve berrak bir tene kavuştuğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Göz altlarına girmeden buz küplerini uygulamaya özen gösterin. Göz kapaklarına da sürmeyin. Çünkü göz etrafı çok nazik bir damarlar içerdiğinden oralara hasar verebilir. Bu yüzden komple yüzünüze uygularken göz kapakları ve göz altlarını lütfen bırakın, o şekilde uygulayın ve böyle bebeksi bir tene kavuşacaksınız arkadaşlar. Benim buz küplerim oldu. Ben bu tarifleri hep dönüşümlü olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Bana soruyorsunuz sizin elleriniz ve cildiniz gerçekten çok güzel, ne kullanıyorsunuz diye. Ben her hafta farklı bir buz küpü hazırlıyorum ve bunlardan yararlanıyorum arkadaşlar. Örneğin bir hafta bu şekilde yeşil çay ve avokado buz küpü. Sonra sütle hazırlıyorum. Sütlü buz küplerini uyguluyorum. Sabahları yüzüme sürdüğümde o buz küplerini cildim daha rahatlamış olarak hissediyorum ve aynı zamanda cildimdeki o gözenekleri de sıkılaştırdığı için müthiş de bir etkisi bulunuyor. Makyajsız bir güzellik elde ediliyor arkadaşlar. Evet, bu tarifleri söylediğim gibi dönüşümlü olarak kullanmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Bunu kendinize cilt bakım rutini olarak aklınızda bulundurun ve uygulamaya da geçirin arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Her tarifimde belirttiğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunları kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerinde sürüp 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan takip ederseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun.